Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hiç fırın kullanmadan tavada pratik bir şekilde bu görmüş olduğunuz yumuşacık sünger gibi kekin tarifini vereceğim. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 2 adet yumurtayı kırıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar toz şekeri ekleyerek güzelce çırpıyorum. Yaklaşık küçük bir çay bardağından bir parmak eksik toz şeker kullanarak güzelce çırpıyorum. Yumurtanın rengi biraz açılsın, bu şekilde güzelce çırpalım. Mikserde kullanmıyorum, tamamen elektriksiz. Bir adet portakalın, güzelce yıkadım portakalı tabi. Portakalın kabuğunu rendeliyorum. Beyazına inmeden yüzeysel olarak güzelce rendeleyelim. Bir su bardağı süt ekledim. Daha sonra aynı portakalın suyunu sıkıyorum ve portakal suyu ekliyorum. Bir adet portakalın suyunu eklemiş oldum. Karıştıralım. İki yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Dilerseniz 2 yemek kaşığı tereyağını eritip ekleyebilirsiniz. Nasıl severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Karıştıralım. Bir paket şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu kullanacağım. Bunları direkt eklemeden önce una karıştıracağım. Daha sonra ekleyeceğim. Burada 2 su bardağı un var. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Sütü kullandığım bardak ölçüsüyle aynı. Ununu eleyerek ekliyorum bu şekilde. Daha güzel, daha yumuşak, soft bir kek olacak bu şekilde. Eğer unu eleyip bu şekilde havalandırırsanız. Şimdi güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Evet, kıvamını buluyor, görüyorsunuz. Şimdi hangi tavayı kullanacaksak onu güzelce yağlayalım. İster tereyağıyla yağlayın, isterseniz de benim gibi sıvı yağla yağlayın. Hiçbir sorun olmaz. Tavadan kolaylıkla ayrılır. Un serpiştirmenize de gerek yok tavaya. Kullanmış olduğum tavanın ölçüsü 22 santim. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, tavayı yağladıktan sonra kek hamurunu boşalttım. Güzelce vurdum, yerleşti. Daha sonra üzerine bir kapak kapattım. Ocağın orta gözüne alıyorum. En kısık ateşte, ocağın altında kıstım. En kısık ateşte 20 dakika pişirdim. Bu şekilde 20 dakikanın sonunda kapağını açtım. Elimi vurdum, elime yapışmadı. Tekrar kürdan testi yaptım. Kürdan da kuru çıktı. Şimdi artık çevirebiliriz. Bu şekilde kek pişmiştir artık. Dilerseniz diğer yüzünü pişirmek zorunda değilsiniz. Ama ben diğer yüzünü de pişirmeyi seviyorum. Böyle çiğ kalsın istemiyorum. Görüntüsü güzel olmuyor çünkü. Tabağı yağladım ki tabağa yapışmasın diye. Şimdi çevirdim. Görüyorsunuz sanki fırında pişmiş gibi ve rengini de görüyorsunuz. 20 dakika kısık ateşte pişirmeniz yeterlidir. En kısık ateşte, ocağın orta gözünde. Tekrar tavayı yağlıyorum ki diğer yüzü de güzel kızarsın.
Kapağını kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde kısık ateşte sadece 5 dakika pişireceğim. Daha fazla pişirmeyeceğim. Çünkü zaten kek pişmiş. Sadece hafif altının kızarması için diğer yüzünü de pişiriyorum. Görüyorsunuz şu anda çok sıcak. Çevirelim bakalım nasıl olmuş. Evet, gayet güzel kızarmış. Bu şekilde yeterli. Mis gibi de portakal kokuyor. Bir kokusunu duyabilseniz gerçekten muhteşem. Şu anda çok sıcak. Ben dilimleyeceğim fakat sizin sıcakken dilimlemenizi tavsiye etmem. Çünkü o zaman düzgün dilimlenmez, bölünür. Şöyle bir yarım saat kadar bekledikten sonra dilimleyebilirsiniz. İlk sıcaklığı çıksın, biraz kek dinlensin. O zaman dilimlerseniz daha düzgün dilimlersiniz. Bakınız ben şimdi dilimliyorum ama hani düzgün olmayabilir. Evet, şu anda çok sıcak. Dumanı çıkıyor, görüyorsunuz. Kıvamını da görüyorsunuz. Yumuşacık, sünger gibi tavada hiç elektrik kullanmadan hem ekonomik hem çok lezzetli bir kek tarifi verdim. Tavada kek tariflerim var, ekmek tariflerim var, kurabiye, marmelatlı kurabiye tariflerim var tavada. Hiç elektrik kullanmadan yapabileceğiniz. Tavada çeşit çeşit börek tariflerim var, bakabilirsiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.